Latmos, zamanın kutsal dağı ve efsaneleri. Aydın ve Muğla illerinin sınırında Bafa Gölü'nün gümüşi sularına dikine yükselen bir dağ silsilesi vardır. Görünüşüyle adeta başka bir gezegenden gelmiş, devasa kayaların ve sivri zirvelerin birbiri üzerine yığıldığı doğaüstü bir manzara sunar. Bu dağlar halk arasında beş parmak dağları olarak bilinse de antik çağdaki adı Latmos'tur. Latmos sadece sıradan bir jeolojik oluşum değildir. O, binlerce yıllık hikayelerin, mitlerin ve ruhani arayışların merkezi olmuş, her katmanında farklı bir uygarlığın izini barındıran, adeta yaşayan bir zaman tünelidir. Bu dağın tarihi, Neolitik dönemin ilk insanlarından Helenistik bir liman kentinin zenginliğine, Ay tanrıçasının ölümsüz aşkından Hristiyan keşişlerinin inzivasına kadar uzanan eşsiz bir yolculuktur. Antik kaynaklar dağın Latmos adını ana tanrıça Lada'dan aldığını belirtir. Dağın en yüksek zirvesi olan Tekerlek Tepe'nin ise antik dönemde yağmur ve hava tanrısına, daha sonra ise Yunanlıların gök tanrısı Zeus'a adanmış olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. Bu durum, dağın tarih boyunca farklı medeniyetler ve inançlar altında bile kutsal ve tanrısal güçlerin mekanı statüsünü koruduğunu göstermektedir. İsim ve tanrı değişmiş olsa da dağın ruhani önemi hiç kaybolmamıştır. Latmos'un sıra dışı coğrafyası, bu tür mistik ve efsanevi anlatıların burada yeşermesi için doğal bir fon oluşturmuştur. Ve bu video, Latmos'un farklı zaman katmanlarını birbiri ardına aralayarak bu büyülü dağın gizemlerini gün yüzüne çıkarmayı hedeflemektedir. Kaya resimlerinin sessiz dansı. Latmos'un en eski ve belki de en gizemli sırrı, kayalık vadilerinde saklı olan prehistorik kaya resimleridir. 1994 yılında Alman arkeolog Anneliese Peschlow-Bindokat tarafından keşfedilen bu resimler, günümüzden 8000 yıl önceye, yani M.Ö. 6000 yıllarına, Neolitik ve Kalkolitik döneme tarihlenmektedir. Bu keşif, Anadolu'nun ve hatta Ön Asya'nın tarih öncesi arkeolojisi için çığır açan bir buluntu olarak kabul edilir. Tespit edilen 170'ten fazla resmin en çarpıcı özelliği, Avrupa'daki çağdaşlarından farklı olarak av veya savaş sahneleri içermemesidir. Bunun yerine Latmos resimleri çoğunlukla insan figürlerini, çiftleri, aileleri, dans eden kadın ve erkekleri betimlemektedir. Uzmanlar bu dans eden resimleri Anadolu'nun ilk aile tabloları olarak adlandırmaktadırlar. Resimlerde şiddet figürlerinin olmaması ve odağın toplumsal yaşama, aileye ve kadın ve erkek ilişkilerine odaklanması bize o dönemin toplumsal yapısına dair benzersiz bilgiler sunar. Ayrıca tarım ve yerleşik yaşama geçişle birlikte toplumun avcılık toplayıcılıktan uzaklaşarak daha işbirlikçi ve aile merkezli bir yapıya dönüştüğüne dair güçlü bir kanıt sunmaktadır. Yani Latmos, bu toplumsal ve kültürel dönüşümün ruhani ve sanatsal izlerini taşıyan bir anıt görevi görmektedir. Özellikle bir mağarada yer alan, başlığı boynuzları andıran ve yumruklarını havaya kaldırmış ana figürün o dönemin fırtına tanrısı olarak yorumlandığı belirtilmiştir. Bu figürün önünde oyulmuş kase şeklinde oyuklar, yağmur kültüyle ilgili dinsel işlevlere işaret etmektedir. Mağaranın girişinden sadece dağın zirvesinin, yani fırtına tanrısının tahtının görülmesi, bu inancın coğrafyayla ne kadar iç içe geçtiğini gözler önüne sermektedir. Ayrıca kaya resimlerinin dağ zirvesi çevresinde bulunması buradaki bereket kültüyle doğrudan bağlantılı olduğuna işaret etmektedir. Latmos kaya resimleri, dönemin barışçıl ve bereket odaklı yaşam tarzının görsel bir manifestosu niteliğindedir ve bu benzersiz resim dili, tarih öncesi sanat için yeni bir kültür alanı oluşturmaktadır. Göbekli Tepe ve Çatalhöyük kadar önemli olan bu alanda yapılan çalışmanın ardından 8000 yıllık olduğu değerlendirilen kaya resimleri, seramik buluntuları ve yapı kalıntılarının da bulunduğu bölge 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi. Latmos'tan Heraklia'ya, antik bir liman kentinin yükselişi ve düşüşü. Zaman tünelinde binlerce yıl geriye gittiğimizde Latmos dağlarının eteklerinde M.Ö. 1000 yıllarında kurulduğu tahmin edilen Latmos şehri, Lidya Krallığı'na bağlı Karya kentlerinden biridir. Adını da ana tanrıça Lada'dan aldığı düşünülmektedir. M.Ö. 300'lü yıllarda ise Helenistik dönemde aynı bölgede daha büyük ve organize bir şehir kurulmuş ve adı da Yunan mitolojisinin kahramanı Herakles'ten esinlenerek Herakleia konulmuştur.
Ancak o dönemde yaklaşık 30 kadar kente bu isim verildiği için bu şehri diğerlerinden ayırmak amacıyla adına Latmos Dağları'nın adı da eklenmiş ve Latmos'un Herakliası olarak anılmıştır. Heraklia, antik kenti bugünkü Kapıkırı köyü ile iç içedir. Helenistik dönemde en parlak çağını yaşayan, antik çağın bir liman kenti olan Heraklia, Karya'nın iç bölgelerine giden yolların başlangıç noktası olarak stratejik bir öneme sahiptir. Dönemin kent planlamasına uygun olarak ızgara şeklinde tasarlanan sokaklar ve kamu yapıları, Athena Tapınağı, agora ve tiyatrosu şehrin gelişmişliğini gözler önüne sermektedir. Ancak bu refah ve ihtişam doğanın trajik bir cilvesiyle son bulmuştur. Şehrin zenginliğinin kaynağı olan Büyük Menderes Nehri, zamanla taşıdığı alüvyonları körfezin ağzına biriktirmiş, denizle olan bağlantısını yavaşça kesmiştir. Bu doğal süreç Latmos körfezini günümüzde bir tatlı su gölüne, Bafa Gölü'ne dönüştürürken Heraklia'yı da bir zamanlar bağlı olduğu denize sırtını dönmek zorunda bırakmış ve şehrin ticari önemini yitirmesine neden olmuştur. Ay tanrıçası ve ölümsüz çoban, Selene ve Endymion efsanesi. Latmos dağlarına ruhunu veren ve onu ölümsüzleştiren en ünlü mitolojik hikaye, Ay tanrıçası Selene ile ölümlü çoban Endymion'un aşkıdır. Mitolojiye göre Ay, her gece gökyüzünde süzülürken Selene, Latmos dağlarında uyuyan genç ve yakışıklı çoban Endymion'u görür ve ona aşık olur. Selene, sevgilisinin gençliğini ve güzelliğini asla kaybetmemesini istediği için Zeus'tan onu sonsuz bir uykuya yatırmasını diler. Zeus bu isteği kabul eder ve Endymyon, Latmos'un bir mağarasında sonsuz bir uykuya dalar. O günden bu yana Ay tanrıçası Selene'nin her gece Latmos dağını aşkla ziyaret ettiği, ışığıyla Bafa Gölü'nün gümüş bir tepsi gibi parlattığı ve bu nedenle gölün ay ışığının en büyüleyici şekilde yansıdığı yerlerden biri olduğu rivayet edilir. Bu efsane sadece Latmos'un yerel halkı için değil, dünya sanatı ve kültürü için de büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Rönesans'tan sonra birçok Avrupalı ressam ve heykeltıraş, Selene ve Endymion'un hikayesini tuvallerine ve heykellerine taşımıştır. Heraklia'da bulunan Endymyon kutsal alanı bu efsanenin soyut bir anlatıdan çok bölge halkı için somut bir inanç kaynağı olduğunu gösteren en güçlü kanıtlardan biridir. Ne yazık ki Avrupa'da tabloları ve heykelleri yapılan bu mitolojik hikaye kendi vatanında yeterince bilinmemektedir. Böylece biz de kanalımızda zengin kültürel mirasımızın korunması ve tanıtımı konusunda kendi üstümüze düşeni yapalım ve anlatmaya devam edelim. Kutsal Dağın keşişleri, Bizans dönemi manastırları ve ruhani yaşam. Antik kentin terk edilmesinden sonra Latmos dağları farklı bir kutsallık arayışının merkezi haline gelmiştir. Roma İmparatorluğu'nun çalkantılı dönemlerinin ardından milattan sonra 8. yüzyılın ilk yarısında Sina Yarımadası ve Yemen gibi uzak coğrafyalardan gelen Arapların önünden kaçan Hristiyan keşişleri dağın sarp ve ulaşılması zor kayalıklarında inzivaya çekilmiştir. Latmos bu papazlar için güvenli bir yaşam alanı ve manevi bir sığınak görevi görmüştür. Dağın gizli vadilerinde ve mağaralarında kayalara oyulmuş onlarca manastır ve kilise bulunmaktadır. Bu manastırlar dağın eteklerinden Bafa Gölü'nün üzerindeki adacıklara kadar geniş bir alana yayılmıştır. Bu kutsal yapıların en önemlilerinden bazıları Yediler Manastırı ve Stilos Manastırı'dır. Bu yer bugün bile Suriye'den gelmiş olan ilk Hristiyanların kökenini belirten Arap Avlusu adıyla anılmakta. Ahi Bayram Türbesi. Bölgede birçok evliya yetişmiştir ki içlerinden Ahi Bayram, 14. yüzyılda fetih hareketlerini kolaylaştıran askeri gücüyle, sanatkarları koruyarak ve üretimi denetleyerek sağladığı ekonomik destekle, manevi ihtiyaçları gideren tasavvufi bilgisiyle Anadolu'da İslamiyet'in yerleşip Avrupa'ya yayılmasına katkı sağlayan ahi liderlerinden biridir. Türbesi Aydın'ın Eskiçine köyünde Ahmet Gazi Camii avlusundadır. Türbesi yöre sakinleri tarafından sık sık ziyaret edilen yerlerdendir. Anlaşılan Latmos'un kutsal dağ statüsü bin yıllardır devam etmektedir. Çünkü Neolitik dönemde hava tanrısına adanan, Helenistik dönemde Zeus'un mekanı olan bu dağ, Bizans döneminde Hristiyan keşişlerinin ruhani arayışlarına ev sahipliği yaparak farklı inanç sistemleri tarafından bile benzer bir amaçla kullanıldığını gözler önüne sermektedir. Dağ adeta inançlar üstü bir kutsallık sembolüne dönüşmüştür. Doğa ve insan, Latmos'un biyolojik ve kültürel mirası.
Latmos 500 milyon yıllık bir jeolojik geçmişe sahip, temel seramik ham maddelerinden biri olan feldspat minerali bakımından zengin bir dağdır. Aşınmayla oluşan sıra dışı kayaçları dağa 5 parmak adını veren eşsiz bir görünüm kazandırmaktadır. Latmos dağları Akdeniz kızılçamı ve özellikle yoğun fıstık çamı ormanlarıyla kaplıdır. Bölgenin florası, karabaş otu, sığla ağacı toplulukları ve halk arasında kadim altın otu olarak da bilinen aydın ölmez çiçeği gibi endemik bitki türleriyle zenginleşmektedir. Ayrıca Latmos'un doğal mirasının en güçlü sembolü ise bir zamanlar bu topraklarda yaşamış olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu Parsı'dır. Latmos sadece bir doğa ve tarih alanı değil, aynı zamanda Kapıkırı ve Bağırcık gibi köylerde süren, otantik yörük ve karye kültürüne ev sahipliği yapan canlı bir sosyal yaşam alanıdır. Yerel halkın geleneksel geçim kaynakları zeytincilik, balıkçılık ve fıstık çamı toplayıcılığı gibi faaliyetlerdir. Ancak tüm bu paha biçilmez miras modern tehditler altında bulunmaktadır. 500 milyon yıllık kayaçların sadece bir ekonomik ham madde kaynağı olarak görülmesi ve banyo seramiği yapımı için yok edilmesi, kültürel değerler ile ekonomik kazanç arasındaki trajik çatışmayı gözler önüne sermektedir. Bu yıkım, bölgenin 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmesi gibi koruma çabalarını daha acil ve önemli kılmaktadır. Aydın'ın yöresel yemekleri. Geçmişte tüccarların uğrak liman şehirlerinden biri olan Aydın'ın yöresel mutfağında Yunan ve İtalyan mutfaklarından izlere rastlamak mümkün. Zeytinyağlı yemeklerin başrolde olduğu Aydın mutfağında hamur işlerinin ve kırmızı etinde yadsınmaz bir yeri vardır. Aydın denilince eminim pek çoğumuzun aklına yol üstü lezzet durağı diyebileceğimiz ortaklardaki çöp şişçiler ve Çine köftesi geliyordur, ancak Ege Denizi'nin kıyısındaki ilimiz Aydın mutfaklarında balık ve deniz ürünleri de sıkça pişiriliyor. Aydın mutfağı incir, üzüm ve bunlardan yapılan şaraplar ve zeytinyağlı ot yemekleri ile lezzetli Anadolu mutfaklarından biridir. Bunların arasında ısırgan otu böreği, çökelek peynirli çingene salatası, zeytinyağlı kuru börülce, Arap saçı kavurması, Ege'nin mis gibi sızma zeytinyağı ile hazırlanan sarımsak, kekik ve özel bir sosla harmanlanan zeytinyağlı yer elması, ekşili zeytinyağlıları ile dikkat çeken Aydın'ın en sevilen lezzetlerinden koruk ekşili bamya sayılabilir. Özellikle kuzu eti ile yapılan Şevketi Bostan yemeğinin ve kuyu tandırın tadı tek kelimeyle efsane. Aydın'a giderseniz hemen hemen her esnaf lokantasında bulabileceğiniz yemek nohutlu kıymalı kereviz. Ayrıca her ilimizin kendine has bir köftesi olur da Aydın'ın olmaz mı? İşte Çine köftesi ve son olarak bir yol üstü lezzeti olmaktan çok daha fazlası Aydın'ın coğrafi işaretli lezzetlerinden biri olan çöp şiş. Tatlılardansa irmik helvası, zerde ve pelvize tatlısını sayabiliriz. Böylece artık siz de eğer bir gün Aydın'da Latmos Dağı'nı keşfe giderseniz ne gibi yöresel lezzetler tadabileceğinizi biliyorsunuz. Latmos Dağları sıradan bir coğrafyadan çok daha fazlasıdır. O, insanlık tarihinin ve doğanın birbirine örüldüğü yaşayan bir anıttır. Prehistorik dönemden kalma barışçıl kaya resimlerinden Bizans manastırlarına kadar dağın ruhani önemi asırlar boyu sürmüştür. Bugün bu çok katmanlı miras kısa vadeli ekonomik kaygılarla madencilik tehdidi altındadır. 500 milyon yıllık kayaçların banyo seramiğine dönüştürülmesi paha biçilemez bir kültürel ve doğal değerin trajik bir kaybını simgelemektedir. Bu da sadece bir turistik destinasyon değil, aynı zamanda insanlığın ortak mirasıdır ve onun korunması geçmişimize, doğamıza ve geleceğimize sahip çıkmak demektir. Siz de Anadolu'muzun gizemli hazinelerini keşfetmek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve Anadolu hazinelerini sonraki nesillere aktardığımız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sır perdesini aralayana dek hoşça kalın.